Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu videomuzda Sayın Nebati'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin ekonomistlerle yapmış olduğu toplantıya değineceğiz. Ayrıca bu toplantı içerisinde Sayın Nebati'nin vermiş olduğu dolarla ilgili tarihler mevcut ve bu tarihler içerisinde Sayın Nebati dolarda keskin düşüşlerin yaşanacağını ekonomistlerle paylaştı. Toplantının içeriğine bakacak olursak Sayın Nebati'nin enflasyonla ilgili ileriki günlerde beklentilerin dahilinde enflasyonun %50'li seviyelere çıkmayacağını, enflasyonun %40'lı seviyelerde kalıp 2022 ve 2023 yıllarına doğru da enflasyonun %5'li tek haneli seviyelerde kalacağını ekonomistlerle paylaştı. Toplantıdan sızan en çarpıcı haberlerden biri ise arkadaşlar Sayın Nebati'nin dolar kuruyla ilgili yapmış olduğu tahmindi. Ayrıca Sayın Nebati'nin dolar kurundaki düşüş beklentilerini dayanağındaki sebeplerden biri de en çok güvendiği döviz korumalı TL mevduat hesabı oldu. TL mevduat hesaplarında ileriki günlerde şirketlerin de döviz korumalı TL mevduat hesabına geçeceğini ve bununla birlikte de şirketlerden bir 10 milyar dolarlık piyasaya döviz bozdurulacağı yönündeki düşüncelerini ileten Sayın Nebati, bakanların ise bununla ilgili düşüncesinin 20 milyar dolar civarında bir döviz bozdurumu şirketler tarafından geleceğini belirtti. Yani Sayın Hazine ve Devlet Bakanımızın beklentileri şirketlerin büyük miktarlarda döviz bozdurup döviz korumalı mevduat hesabına paralarını aktaracakları yönünde. Büyük bir beklenti içerisinde bu açıklamalardan Sayın Nebati'nin olduğunu düşünüyoruz. Fakat piyasalara baktığımız zaman enflasyonist baskının Sayın Nebati'nin belirttiği gibi %40 seviyelerinde değil, %90, %100 civarlarında bir enflasyon oldu. Ayrıca enerji maliyetlerine baktığımız zaman enerjide özellikle Ocak ayı itibariyle faturalar gelmeye başladı. Elektrik faturalarında eee, vatandaşların oldukça sıkıntı çektiği Twitter gibi mecralarda paylaşımlardan görüyoruz arkadaşlar. Bu türden enerji maliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklı olarak Şubat ayı enflasyonu da gene Sayın Nebati'nin beklentilerinin dışında benim kendi kişisel öngörüşümdür. Daha da yüksek yönde çıkacağı yönünde. 1 Ocak itibariyle elektriklere, enerji maliyetlerine yapılan zammın e, Şubat ayı yansımasının daha da yüksek olacağı, bunun da şirketler ve kurumlar tarafından maliyetlere tekrardan enflasyon olarak yansıtacağı yönündeki beklentim maalesef ki yüksek arkadaşlar. Sayın Nebati'nin özellikle vergiden muaf tutulacak olan şirketlerin dolar bozdurup TL mevduat hesabına geçişlerin oldukça hızlanacağı yönündeki düşüncesi mevcut. Fakat ben maalesef ki bu düşünceye katılmıyorum. Çünkü şirketlerin ödemesi gereken bir 436 milyar dolarlık dış borçları mevcut. Burada ellerindeki doları TL mevduat hesabına geçirseler bile ilerleyen günlerde mutlaka bu paralar tekrardan şirketlere lazım olacaktır ve bu paraları tekrardan kullanım amaçlı e, piyasadan dolar çekme yönüne gideceklerdir. Fakat gönül ister ki piyasadaki enflasyonun bir an önce düşmesi ve bizlerin de rahat bir şekilde artık markete, manava, pazara gidip rahat rahat cebimizdeki parayla etkisiyle de bol bol alışveriş yapmak olsun. Fakat ilerleyen günlerde ben böyle bir durumu maalesef ki şu an itibariyle göremiyorum. O yüzden de Sayın Nebati'nin dediği gibi ben dolar kurunda keskin düşüşler olacağı yönündeki maalesef ki düşüncem şu an için geçerli değil. Tabii böyle bir durumda biliyorsunuz 20 Aralık günü de gene böyle bir açıklamalar ve kurda
bir keskin düşüş olayı 18.36 civarlarından yaşandı. Böyle bir durum tekrardan yaşanabilir mi? Vallahi yaşanamaz da diyemem arkadaşlar. O yüzden dikkatli olunması gereken bir hafta olması gerekli diye düşünmekteyim. Sayın Nebati'nin dediği gibi gene bir akşam operasyonu şirketler tarafından bu sefer dolar tarafında yapılırsa dolarda en önemli 13.40 seviyesi olacak. 13.40'ı yakından takipte kalacağız. Onun altında da 13 lira seviyesi ve 12.70 seviyeleri önemli seviyeler olacak. Ben e, dolarım olsa idi eğer, biliyorsunuz bende dolar yok. Ben yatırımlarımı genelde arsa üzerine yapmayı seven birisiyim. Fakat elimde bir döviz olarak dolar yatırımım olsa 12.70 benim için en önemli seviye olurdu. Şimdi birazdan teknik analiz yöntemine de geçeceğiz. Bu haftaki kapanışlar bazında da sizlere e, çalışmaları anlatacağım. Burada da zaten ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Benim için 12.70 üzerinde kaldıkça dolar TL kurunda yön 14.05 ve 15.25 16 seviyelerine doğru ilerleyen günlerde devam eder. Fakat 12.70 altına düşürmeyi başarabilirler ve buralarda kapanış yaptırabilirlerse işte o zaman 11.35 ve 10 TL civarını tekrardan düşünebilirim. Fakat şimdilik böyle bir durum gözükmemekte. Son yapılan gece operasyonuyla birlikte dolar TL kurunda bir 10-15 seviyelerine doğru geri çekilme yaşandı. Fakat oradan gene keskin alışlarla dolar TL kuru 14 TL civarına kadar kendini yukarıya doğru atmış durumda. Sayın Nebati'nin dediği gibi enflasyonda tek haneler 2023 yılında görülebilir mi? 2022 yılı içerisinde kriz fırsata çevrilebilir mi? Şu an itibariyle böyle bir çalışmanın veya böyle bir teşvik edici programın nasıl olabileceği yönündeki maalesef ki düşüncelerim olumsuz yönde. Şirketler üzerinde vergi yükü gittikçe artmakta. Vatandaşın da alım gücünün azaldığı bir dönemde bu iş nasıl olacak? Bunu da sormak isterim arkadaşlar. İnşallah ilerleyen günlerde Sayın Nebati'nin gönlünden geçtiği gibi olaylar yaşanır. Fakat bu görüntü itibariyle şu an itibariyle baktığımız zaman piyasalara, gıda fiyatlarına, vatandaşın alım gücüne baktığımız zaman bu enflasyonda bir düşüş en azından ben Nisan ayına kadar bir beklentim yok maalesef ki. Tarım, çiftçi küstürülmüşken ve çiftçiye gübre, mazot desteği tam anlamıyla verilememişken bu türden enflasyonist baskıların nasıl aşağıya yönlü geleceği gene Sayın Nebati Bey tarafından düşünülmesi gereken önemli başlıca birinci nedenler olarak bence aklının bir kenarında bulunması gerekli diye de düşünmekteyim. Evet, dolar TL kuruna hemen sizlerle birlikte bakalım arkadaşlar. Dolarda haftalık kapanışların gelmesiyle birlikte dolar TL kurunda bizler için artık önemli seviyeler bu hafta itibariyle hangi seviyeler olacak? Bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte bunu değerlendirelim. Dolar TL kuruna baktığımız zaman 13.45 seviyesinden haftalık bir kapanış geldi. Bu seviye dolar TL kuru için olumlu bir seviye midir? Şimdi gelin sizlerle birlikte bu video içerisinde bunu bulmaya çalışalım. Evet sevgili dostlarım 13.40 seviyesinde gelen haftalık bir kapanış dolar TL kuru için önemli sayılacak bir kapanıştır ve dolar TL kurunda hala da yukarı yönlü seyrin ihtimaller dahilinde olması demektir. Bu hafta itibariyle bizler için 13.40 üzerindeki kapanış hala da 14.05 bandının önemli bir band aralığı olduğunu bizlere göstermekte. Bizler bu hafta içerisinde dolar TL kurunda 13.40-14.05 bantları arasında hareketler izleyebiliriz. O yüzden dolar TL kurunda 13.40 önemli olacak. Bu hafta kapanışlarında özellikle sizlerin de 13.40 kapanış seviyelerini takipte kalmanız önemli. 13.40 altında dolar TL kurunda tekrardan kapanışlar görülmesi durumunda dolar TL'de aşağı yönlü hareketler hangi seviyelere doğru olabilir? 13, 16 ve 13 seviyesine doğru aşağı yönlü hareketler 13.40 altındaki kapanışlarda takip edilecek önemli seviyeler olarak
belirlenebilir sevgili dostlarım. 13 seviyesi önemli bir seviye. Bu hafta itibariyle 13 seviyesi stop bölgesi olarak da kullanabileceğiniz bir önemli seviye şeklinde de takip edilebilir. Haftalık bazda gene dolar TL kuruna baktığımız zaman bizler için 12.70 seviyesi üzerinde kapanışlar dolar kuru için önemliydi ve dolar TL kuru 12.70 seviyesi üzerinde bu haftayı da gene kapatabildi. Bu 12.70 üzerinde haftalık, yani orta bazlı yatırımcılar için 12.70 üzerindeki haftalık kapanışlar dolar TL kuru için önemlidir. Çünkü burada bir hedef, bu hedef bölgesi de dolar TL kurunda haftalıkta 16.25 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin hala ihtimal dahilinde olduğunu bizlere göstermekte. O yüzden 16.25 özellikle haftalık bazda 12.80-12.70 seviyesi üzerinde kalan dolar TL kurunda dikkatle takip etmemiz gereken bir seviye olarak gözükmekte. Uzun bazda dolar TL kurunu aylıkta takip eden arkadaşlarımız için ise grafiğimizi açtığımız zaman 12.30 bölgesi önemli bir destek bölgesi. Uzun bazlı dolar takip eden arkadaşlarımız için 12.30. Bu seviye üzerinde kalındıkça da dolar TL kurunda hala 18.37 ihtimalinin güçlü bir şekilde seyrini devam ettiği görülmekte. Şimdi günlük bazda grafiğe döndüğüm tekrardan bir bakalım. Orta baz, kısa baz ve uzun bazda analizimizi yaptık. Şimdi bunları neye göre dayandırdığımızı sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan tekrardan bulmaya çalışalım. Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasıyla birlikte geçen hafta aşağı yönlü bir hareket izledik. Fakat şimdi şöyle bir risk var arkadaşlar. Faizleri biz serbest bıraksak da, faizleri e, düşürsek de dolar TL kuru buna artık tepki vermeyecektir. Çünkü enflasyonist baskıyla bizim verdiğimiz faiz oranları arasındaki marj oldukça açılmış durumda. Yaklaşık 12-13 puanlık bir marj var. Bu 12-13 bas puanlık marjda maalesef ki kapatılmadığı sürece dolar kuru sabit bırakmaya pek de tepki vermeyecek gibi gözükmekte ve bunu da zaten geri çekilmelerden tekrardan alımla karşılaşan kamu bankalarının müdahale etmesiyle dahi bir gerilemeyen dolar TL kurunda bizler izliyoruz. Şimdi günlük bazda bu grafiğimize tekrardan geldiğimiz zaman arkadaşlar, bizlerin şuradaki oluşum yakından takip ettiğimiz bir oluşum. Bu oluşumun bozulabilmesi için burada bir kere 12.70 altında mutlaka bizlerin bir haftalık kapanış görmemiz şart veya günlükte 2 günlük bir kapanış görmemiz şart. Bu kapanışları bizler görmediğimiz sürece buradaki hedef ilk etapta 15.25. Bakın şurada 15.25. Yukarıda 16.25 ve onun üzerinde tekrardan 18 TL'ler civarına doğru gidecek hareketi bizlere başlatır. Buradaki çukurun mesafesini zaten aldığınız zaman 10-15 seviyesi aşağıda, yukarıda da 13.90-14 seviyesi. Yani burada bir 10-14 kuruşluk bir marj desek 14.4, gene burası 18 TL'ye tekabül eden, 17-18 TL'lere tekabül eden bir ana hedef bölgesi olarak dolar TL kurunda göze çarpan en önemli seviye. Enflasyon dolar kuru üzerinde etkisini iyice ilerleyen aylarda gösterecek gibi de durmakta. Gıda fiyatlarında doların düşük seyretmesine rağmen herhangi bir gerileme maalesef ki görülmüyor. Enerji fiyatlarına baktığımız zaman gelen büyük zamlar bunların Şubat ayına da yansıyacak olmasından gıda ürünleri ve enerji, petrol gibi ürünlerdeki fiyatların Şubat ayındaki enflasyon verisine de yansıyacak olmasından kaynaklı olarak arkadaşlar,
Şubat ayı enflasyonumuz da 40-45 seviyelerinde yukarı yönlü çıkabilir. Biz politika faizimizi yükseltmediğimizden dolayı buradaki ara fark da belki de 25-30 puan seviyelerine doğru çıkacak. Bu da dolar TL kurunda bir risk olarak tekrardan 14.05 barajını yukarıya yönlü kırmasına sebebiyet verebilir. Kısada bizlerin 13.40 bu hafta itibariyle önemli bir bölgemiz. Bu seviye üzerinde kalışlar 13.80-14.05 bandını tekrardan gündeme getirecektir. 13.40 altında ise takip etmemiz gereken en önemli seviyemiz 13.16 ve 13.01 bölgelerindeki destek bölgeleri olacaktır. Evet sevgili dostlarım, videomuzu burada keselim. Bundan sonraki videomuz içerisinde de altın, Bitcoin ve gümüş değerlendirmesi yapacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.